Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu zikzaklı battaniye yapımında kullanabileceğiniz modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabileceğiniz gibi dilediğiniz her türlü rengi de kullanabilirsiniz. Evet, modelimizi yaparken ben Nako Elite Baby ip kullandım ve 3 milim tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım modelimizin yapımına. 2 tanesini anlatsam yeterli olacaktır. Her bir zikzağımız için, her bir yerimiz için öncelikle 15 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi çok farklı bir yapıma sahip dedim. Hemen devam ediyorum. Buradan 5 tane şu arada giden çizgimiz için zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi diğer kısım için de aynı şekilde 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra hemen ilkinden giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 8 zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Yine 8. zincirimden 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve yine aynı zincirin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru yine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane de bu tarafa doğru yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Alttan da 5 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum 6.'nın içerisinden giriş yapıyorum. Yine az önce burada yaptığımız gibi 7 tane sık iğne yapıyoruz. Önce 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 8.'yi de aynı şekilde yaptım. Araya 2 zincir, aynı yerden bir daha giriş yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi 1 2 3 4 5, bir tane eksik çekmişiz. Olsun, önemli değil. Şöyle hemen sondan 2 tane alarak yapabiliriz. Şimdi arkadaşlarım burada 1 2 zincir çekiyorum. Geri çeviriyorum. Bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıp devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. 2 3 4 5 6. Bakın şu aradan giriyorum. Buraya 2 zincir çektiğim yere bir tane yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yerden bir daha giriş yapıp alıyorum. Ve devam ediyorum. 2 3 4 5 6 şöyle 7 ve 8. Evet, yani şuradan saydık ve 8 tane yapmış olduk. Burası da sondaki yerimizde sayılıyor arkadaşlarım ve 7 buradakiyle 8 oluyor. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum. Buradan bir tanesini atlayıp diğerinden giriş yapıyorum. 7 tane ilerliyorum. 2
7. Şimdi içerisine giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir tane daha yapıp yine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burası önemli arkadaşlar. 6 tane ilerledikten sonra bir tane arada atlayıp diğerine geçiş yapıyoruz bu şekilde ve buradan alıyorum böyle. 2 tane zincir çekip geri dönüyorum ve yine bir tanesini atlayıp devam ediyorum. Altı ve 7. İçerisine yine giriş yaptım. Yedi tane ilerledim. Bakın bir tanesi kaldı. Şimdi yine 5 zincir. Ve bir tane atlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Altı tane yaptım. Hemen sona geçiyorum. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Ve birinciyi yapmadan ikinciye atlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şey kısmını bu şekilde yükseltiyoruz. Bu ne yapacaksak onun boyutunda bu şekilde zincirler çekmemiz lazım ilk başta arkadaşlar. Ve o zincirler üzerine yapmamız gerekiyor. Bundan güzel hırkalar da olur. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz yine. Geliyorum ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şimdi modelimiz diğer renklerimiz de aynı şekilde. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu arayalarda hani devam edeceği için bu şekilde 5-5 yer bırakıp böyle yapmamız gerekiyor. Şimdi en son bitirirken bakın kenarını şurada gördüğünüz gibi yapacağız. Onu da arkadaşlar geliyorum. Şöyle alıyorum. Yine yani sık iğnelerle aynı tarzda burayı bitireceğiz. Şimdi şuradan da aldım. Buranın içerisine giriş yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum burada. Ve bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle bir değişik süs olsun diye. Şimdi buradan tekrardan devam ediyoruz. Aynı yaptığımız gibi. Yedi taneyi yine tamamladım. Şimdi arkadaşlarım bakın şöyle alta geldim. Bunu şu şekilde bir çeviriyorum önce. Burası çok önemli. Şu şekilde çevirdim. Ve bunun içerisinden bu zincirlerimden bir tanesini şu şekilde yaparak geçiriyorum. Kalın bir tığ ile de yapabilirsiniz bunu. Bakın şuradan aldım hemen diğerini.
Sonra diğerini. Ve son olarak da son yaptığımız yeri alıyoruz. Ve devam ediyorum. Şimdi buradan sık iğne ile geliyordum. Buranın içerisine giriş yapıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Sonra yine 1, 2, 3 zincir çekip aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Yine kaydırma ile bağlıyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar şuradan. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi devam ederek diğer şu yuvaya da üçlü zincirimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi girdik içerisine 1, 2, 3 zincir. Bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Bu şekilde alarak birleştirdim. Tekrar bir tane daha yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu etrafını bu şekilde çeviriyoruz. Bakın alt kısımlarını da dilerseniz tabii ki de bu tamamen tercihe bağlı. Sizin tercihinize bağlı. Bakın üst kısmı bu şekilde bitiyor. Alt kısımlarını da aynı şekilde yapabilmek için şu şekilde yaptım ben. Diğerinde bunu da aynı şekilde anlatayım. Kaydırma yöntemiyle hem birazcık bu kenarları düzgün dursun hem de hani kapatıcı olsun diye şu şekilde kaydırma yöntemiyle geliyorum arkadaşlar. Köşe burası. Yine aynı 1, 2, 3 zincir çekip bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu yapmayabilirsiniz hani bu köşeye. Sonra devam ediyoruz yine. Bakın şu aralardan hepsinin içerisinden bir tane alıp kaydırıp geliyorum. Birleşim yerim. Hemen buraya da yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde aldım. Kaydırma ile bağlayıp devam ediyorum. Şimdi 5 zincir çektim, yerin içerisinden giriş yaptım. Yine kaydırma ile bağladım. 2-3 tane zincir çekip yine aynı yerden giriş yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Bu başta da söylediğim gibi tamamen sizin tercihinize kalmış. Bakın şöyle gözüküyor. Bunu yapmayabilirsiniz. Yaparsanız da bu şekilde olduğunu görmenizi istedim arkadaşlarım. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.